Merhaba. Bugün güzel Antep'imizin güzel yemeklerinden biri olan Antep tava yapacağız. Ben şahsen Güneydoğulu değilim ama damak tadı olarak kendimi Güneydoğu'ya çok yakın hissediyorum. Bir yörenin her yemeği mi güzel olur? Gerçekten istisnasız her yemeği çok lezzetli. Bu da onlardan biri. Yapımı az sonra siz de göreceksiniz. İnanamayacağınız kadar kolay. Çok kısa sürede yapılıyor ve çok zevkli yapılması da. Bir o kadar da lezzetli ama en güzel tarafı çok bereketli bir yemek. Ee, Böyle kalabalık misafiriniz olduğunda hem yüzünüz artacak bir yemek hem de yapımı çok kolay. Biliyorsunuz fırına giren her yemek çok lezzetli olur. Bu da onlardan biri. Yalnız bir nokta var. Orijinalinde kuyruk yağı kullanılıyor. Biz koymayacağız. Zeytinyağlı yapacağız. Kullanacağımız sebzeler, öncelikle sebzeleri sayalım. 2 adet patlıcan kullandım ben bu tarifte. 2 adet patates, bir büyük baş soğan, küçükse 2 baş olabilir. 7 adet yeşil sivri biber, 5 adet kırmızı kapya biber, 5 tane domates, 7-8 diş sarımsak. Bu yemeğin püf noktalarından biri bol sarımsaklı olacak ve içine doğrayacağız, sosuna değil. İçinde pişen sarımsak daha lezzetli oluyor. Bütün bu sebzeleri küp küp doğrayacağız. Ayrı ayrı şekilde. Sonra hepsini bir araya getireceğiz. Muhteşem bir renk çıkmış olacak. İkinci püf noktamız, baharat olarak bir çorba kaşığı kekik kullanacağız. Genelde yemekleri biz bu kadar koymayız ama bu yemeğin özelliği bol kekikli olması. Kırmızı biber, karabiber, tuz. Kırmızı biberi ben sevdiğim için biraz çok koydum. Bir tat kaşığı. Bir yemek kaşığı salça, bir çay bardağı zeytinyağı. Bunları açmak için de bir su bardağı su kullanacağız. Salça miktarı çok fazla olmasa daha güzel olur. Çok salça yakışmıyor. Yaklaşık 1 kiloya yakın et kullandık. Bu et miktarını siz değiştirebilirsiniz ama tabii ne kadar etli olursa o kadar lezzetli. Orijinalinde koyun eti kullanılıyor. Ben dana eti kullandım. E, Maddiyat olarak dana eti daha ucuz tabii. Ama arzu ederseniz, orijinaline uygun olsun isterseniz kuzu eti daha güzel olur. Şimdi bazı tariflerde eti çiğden koyuyorlar ama et fırında pişmez. Özellikle dana eti ise kesinlikle pişmez. Benim naçizane tavsiyem, eti önceden en az yarım saat 45 dakika pişirin. Benim yöntemim şöyle: ben her zaman yağ su koymadan tencereye etimi koyarım. Gördüğünüz gibi 15 dakika sonra böyle sulandı. Altını çok hafif açarım. Çok hafif ama. En az yarım saat 45 dakika pişiririm. Bu tarifte de ben öyle yapacağım. Ağzını kapatıp çok kısık ateşte en az yarım saat, bir saat pişireceğiz. Etimiz pişerken biz salçamızı yağ ve su ile açacağız. İlk önce yağ döküyoruz salçanın kolay çözülmesi için. Ardından baharatlarımızı ilave ediyoruz. Onu da karıştırdıktan sonra bir su bardağı su. Bazı tariflere baktım, 2-2,5 su bardağı falan demiş. O zaman yapacağımız yemek türlü olur. Sulu bir yemek olur. Bizim yapacağımız bu tarifte kebap türü bir yemek yapacağız. Şimdi ben sebzelerimi doğradım. Size videonun süresini çok uzatmamak için doğrama aşamalarını kaldırdım. Patlıcanı, onun yanında sarımsaklar var. Sarımsakları 3'e 4'e bölsek yeter. Patatesi, domatesi, kırmızı ve yeşil biberi, soğanı küp küp doğradım. En altta da eti koydum. Yemeğimizin karıştıracağımız tepside hepsini bir araya getireceğiz. Yani pişireceğimiz tepside hepsini karıştıracağız. Gördüğünüz gibi sarımsakları 3'e 4'e bölmek yeterli. Bu sebze ve etlerin üzerine az önce hazırladığımız salça ve baharat karışımını döküp bir güzel karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay ve çok renk cümbüş olduğu için insana yapımı zevk veren bir yemek. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Bir bardak su, dediğim gibi, bu yemek için yeterli. Tuzu da bu aşamada koyacağız tabi. Gördüğünüz gibi hepsini karıştırdık. Şimdi ıslatıp karıştırdığımız yağlı kağıdı üzerine kapatıyoruz. Islatırsak çok daha kolay örter üzerini. 160-170 derece ısıttığımız fırına orta rafına koyuyoruz. Ama kesinlikle 160-170 olsun. Fazlası sadece yakar, pişirmez. Çok düşük ateşte olduğu için 1 saat 15 dakika pişirdim bu. O süre sonundaki görüntüsü gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Hepsi, bütün zaten etimiz pişmişti. Sadece kısık ateşte sebzelerin pişmesi kaldı. Bu pişmiş hali işte.
gördüğünüz gibi bir renk cümbüşü, lezzet bombası. Bu daha yakından çekimi. İnsanın iştahını açan tablo gibi bir yemek ortaya çıkıyor. Şimdi ben size porsiyonlayarak su miktarını göstermek istedim burada. Gördüğünüz gibi altında son derece az, hafif bir su var. Bu şekilde kebap türü bir yemek yapmış olduk. Eğer suyu fazla koyarsak dediğim gibi türlü yemek olur. Bir bardak su bu karışım için yeterli. Bu yemeği denemenizi hararetle tavsiye ediyorum. Yaptığınızda misafirlerinize başka ne yemek yapayım diye düşünmeyeceksiniz. Gelecek kalabalık misafirlere, evdeki sevdiklerinize de yapacaksınız. Şimdiden en güzel günlerde yemeğiniz dileğiyle afiyet olsun.